Radyasyon onkolojisi diyoruz. Belki birçok kimse bunu hiç hayatında duymadı. Bizim burada verdiğimiz radyasyon hedefli bir noktaya gidiyor. Yani biz hastanın bütün vücudunu radyasyona maruz tutmuyoruz. Tedavi cihazlarında oluşturulan bu iyonize radyasyon tümörlü bölge ve radyasyon onkoloğunun hedeflediği, planladığı alan içine veriliyor. Dolayısıyla tedaviler yaklaşık 10 dakika, 12 dakika sürüyor. Hasta tedaviden kalkıyor, normal hayatına devam ediyor. Yani vücudunda bir radyasyon olup bazı nükleer tıp uygulamalarındaki gibi çevreye ışın vermiyor. Sadece tümörlü bölgeler tedavi oluyor. Hangi tümörlerde daha çok kullanıyorsunuz? Yaşlı hastalar ya da koahı var, kalp rahatsızlığı var, ameliyat olamıyorlar. Böyle hastalar artık çözümsüz değil. Tıbbi olarak ameliyat olamayan hastalara nokta atışı tedaviyle akciğerdeki tümörü yok etmemiz mümkün. Güzel ülkemin güzel insanları. Bugün çok kıymetli bir konuğum var yanımda. Profesör Doktor Esra Kaytan Sağlam. Bileno Üniversitesi'nin dekanı kendisi. Bununla birlikte radyasyon onkolojisi konusunda inanılmaz araştırmaları var. Türk bilimine yaptığı katkıları anlat bitmez. Kendisi kıymetli vakitlerini ayırarak bize misafir olarak buyurdular. Efendim hoş geldiniz Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Benim için de çok değerli. Çünkü ben de sizi takip ediyorum ve gerçekten çok mühimsiyorum. Çok teşekkür ederim canım hocam. Hocaların hocası, biricik hocam benim. Konumuz o kadar önemli ve o kadar kıymetli ki radyasyon onkolojisi diyoruz. Belki birçok kimse bunu hiç hayatında duymadı. Belki bazıları bir hastalıklarla karşılaştı, yüzleşti. Ama günümüz tıbbının en önemli araştırmaların, geliştirmelerin olduğu alanlardan biri de bu. Bu radyasyon onkolojisiyle güzel ülkemin güzel insanlarını güzel bir tanıştıralım diyorum. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Gerçekten radyasyon onkolojisi biraz tıp fakültesi öğrencileri içinde ve tıp camiası içinde de çok bilinen bir branş değil. Ben tıp fakültesi öğrencileriyle konuştuğumda hani ihtisasta seçecek misin dediğimde onlar da çok iyi bilmiyorlar. Çünkü 5. sınıfta görülen küçük bir staj. Oysa ki kanser tedavisi eden hekimler içinde önemli bir yeri var. Bilindiği gibi kanser tedavisi multidisipliner bir tedavi. Yani farklı disiplinler ortak akılla en büyük fayda ve en az yan etkiyle bu hastalığı nasıl kurtarırız diye çabalayan hekimler. Ve bu çaba içinde, bu ekip içinde radyasyon onkologları da olmazsa olmazın bir parçası. Ve hatta kanser hastalarının yaklaşık %80'inden fazlasında tedavilerinin bir döneminde mutlaka radyasyonla tedavi ihtiyacı oluyor. Radyoterapi yani ışın tedavisi, hatta ceryan tedavisi diyenler de var. Bir sinsile halinde ve bir prosedürle yapılan bir tedavi. Ve hastalar bunu bilmedikleri için direkt radyasyon onkolojisine başvurmuyorlar. Genelde bu ortak ekibin bir parçası olarak tedaviyi yönettiğimizde hastalar karşımıza geliyor. Ama pek çok tümörde de tedavinin olmazsa olmaz bir parçası. Şimdi radyasyon onkolojisi dediğimizde içinde radyasyon kelimesi geçiyor ya. İnsanlar böyle acaba bana radyasyon mu veriliyor, daha büyük bir riske maruz kalıyor muyum gibi de düşünüyor olabilirler. Burada verilen şey aslında ne? Aslında dediğin gibi biz radyasyonu tedavi amaçlı kullanıyoruz. Aslında doğada pek çok radyasyon var. Yani bu elektromanyetik radyasyon ve partiküler radyasyon, iki çeşit radyasyon aslında bizim doğada da olan radyasyon. Yani cep telefonlarında da partiküler radyasyona maruz kalıyoruz. Mikrodalgalarda da, radyoda da elektromanyetik radyasyona maruz kalıyoruz. Ultraviyole de bir radyasyon, infrared ışıklar da bir radyasyon. Ama bizim uğraştığımız radyasyon biraz daha bu frekansı yüksek, dalga boyu düşük olan X-ray, gamma ray, iyonize radyasyon. Ama bizim burada verdiğimiz radyasyon hedefli bir noktaya gidiyor. Yani biz hastanın bütün vücudunu radyasyona maruz tutmuyoruz. Hani Fukushima'da, Çernobil'de
ki gibi bir radyasyon hasarı yaratmıyoruz. Tedavi cihazlarında oluşturulan bu iyonize radyasyon tümörlü bölge ve radyasyon onkoloğunun hedeflediği, planladığı alan içine veriliyor. Dolayısıyla tedaviler yaklaşık işte 10 dakika, 12 dakika sürüyor. Cihazın içinde kalıyor. Bu üstü boş bir cihaz, genelde çevrede dönen bir kafası olan bir cihaz ve tedavi bittikten sonra biz odaya giriyoruz. Odada bir radyasyon yok. Hasta tedaviden kalkıyor, normal hayatına devam ediyor. Yani vücudunda bir radyasyon olup bazı nükleer tıp uygulamalarındaki gibi çevreye ışın vermiyor. Yani radyasyon tedavisine maruz kalan ve bununla tedavi olan hastalar işte hamilelerden ya da çocuklardan kendilerini izole etmek zorunda değiller. Bu çok önemli. Normal hayatlarına devam ediyorlar. Çünkü haftanın 5 günü genelde yapılan bir tedavi bu ve her gün 10-15 dakikalık seanslarla bitiyor ve bazen 5 hafta, bazen 6 hafta, bazen 2 hafta, bazen de bu noktasal tedavilerde 3 gün, 5 gün gibi hedefli belli bölgeye radyoterapi uyguluyoruz. Yani bu hastaların vücutlarında çevreye yaydıkları bir ışın yok. Radyasyona önemli. maruz bırakmıyorlar kişileri. Sadece tümörlü bölgeler tedavi oluyor. Peki hocam hangi tümörlerde daha çok kullanıyorsunuz? Aslında dediğim gibi yani tümörlü hastaların %80'den çoğunda tedavilerinin bir bölümünde radyoterapi yapmak durumundalar. Ama bazı tümörler var ki çok spesifik. Mesela geniz tümörleri, nazofarinks dediğimiz bu burnun arka tarafı, kafa tabanının altı, yutağın üstü olan böyle küçük bir bölge var. Aslında yurdumuzda da bir Epstein-Barr virüsü etkeni, bazen de diğer viral etkenlerle de olan bu nazofarinks tümörleri cerrahisi çok zor bir bölge ve primer tedavi yani ana tedavisi radyoterapi. Biz bu derin bölgeye radyoterapi ile birkaç haftada oradaki hastalığı tamamen kür yapabiliyoruz. Son dönemlerdeki gelişme aslında son dönem değil, son 10 yıl ve üstünde akciğerlerinde de sınırlı yani küçük 3 santimin altında bir tümör var ama yaşlı hastalar ya da koahı var, kalp rahatsızlığı var, ameliyat olamıyorlar. Böyle hastalar artık çözümsüz değil. Nokta atış tedavi denen bir teknolojimiz var. Biz buna stereotaktik beden radyoterapisi diyoruz. Wow. Ve bu tedaviyle bu akciğerdeki medikal olarak yani teknik olarak değil ama tıbbi olarak ameliyat olamayan hastalara nokta atışı tedaviyle akciğerdeki tümörü yok etmemiz mümkün. Hatta bizim kendi yaptığımız bir çalışmada bu hastalarda %90'a yakın %88 çıkmıştı. 2 yıllık kür var. Yani bu hastalar bu hastalıktan hayatlarını kaybetmiyor ve çok önemli bir akciğer tümöründen hiç cerrahisiz sadece 3 günlük 5 günlük tedavilerle kurtulabiliyorlar. İşte Bu yani. önemli bir gelişme. Dolayısıyla ekip olarak bu hastaları görmek, cerrahi ekip, patoloji, radyoloji bunlar biraz hani onkolojideki gizli kahramanlar ve bize çok veri veriyorlar. Bu kişilerle beraber ve tıbbi onkologlarla beraber ortak yapılan tedaviler var. Hani günümüzde meme kanseri artık çok viral bir tümör gibi oldu ve kadınları ben tebrik ediyorum. Böyle %75 erken evre geliyor. Sınırlı bir cerrahi oluyor ve memelerini kaybetmeden tedavi oluyorlar. Bu hastalarda mutlaka tedbir amaçlı meme bölgesine radyoterapi yapıyoruz. Hani eskiden hastalar bize gelirdi, yaktınız beni, Ay. yıktınız beni, işte yanıyorum şeklinde serzenişte bulunurlardı. Artık o kadar ciltleri yanmıyor ve Yanmıyor değil mi hocam? yakmıyoruz artık. Meme koruyucu cerrahi olan hastaların hemen hemen hepsinde yani 85 yaşın üstünde olanlar belki biraz dışlanabilir. Mutlaka tedbir amaçlı radyoterapi yapıyoruz ve eskiden yaptığımız 6 haftalık 5 haftalık tedavileri şimdi 3 haftadan yapıyoruz. Hem de ciltlerini koruyarak ve böylece cerrahın yaptığı iyi ameliyatlar uzun dönemde nüksetmeden hastalar kür oluyor ve işte beraberinde bir hap alıyor ve tamamen yıllarca hastalıksız yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla hani baştan başladım ben.
baş boyun tümörlerinde, akciğerde, karın içi organlarda ve makat rektum tümörlerinde, gastrointestinal sistem dediğimiz mide bağırsak sistemiyle ilgili tümörlerde bazen ameliyattan önce, bazen ameliyattan sonra, bazen de primer olarak tek tedavi, kemoterapiyle beraber radyoterapiyi çok yüksek teknolojiyle uygulayabiliyoruz ve güvenle tabii ki. Hocam ne kadar büyük tıptaki gelişmeler değil mi? Ne kadar baş döndürücü. Gerçekten ben de sevinerek izliyorum yaptığınız, çalışmaları, başarılarınızı, ve insan hayatının, hani, bu şekilde uzatılması ve yan etkisi çok düşük, tedavilerle, bunların seçenek olarak sunulması gerçekten çok mucizevi. Yan etki demişken bu radyasyon onkolojisindeki ya da radyoterapi verdiğiniz hastalardaki yan etkiler neler oluyor genellikle? Tabii, dediğim gibi, yani, ortak akılla bunu yapmanın önemli amacı, bizim ana prensibimiz tümörlü bölgeye en etkili dozu verelim, normal dokuları maksimum koruyalım. Ama bu her zaman mümkün olamıyor. Mesela baş boyun tümörleri radyoterapiye çok duyarlı tümörler ve gırtlak kanseri, nazofarinks kanseri gibi bölgeleri radyoterapi ile çok iyi bir şekilde kür yapabiliyoruz ama tabii ki buradaki normal dokuları da ne kadar korumaya çalışsak sıkıntılar olabiliyor, sıkıntılı bir süreç. Çünkü mukoza, ağız içi mukozası, boğaz mukozası radyoterapiye çok duyarlı. Biz etkili doza çıkmadan eğer ağız içi bakımı iyi olmazsa, hasta doğru beslenmezse, dişlerinde problem varsa gibi nedenlerle mukozit dediğimiz ağız içi yaralar olabiliyor. Boğaz kısmındaki radyoterapilerde yutma güçlüğü, boğazda takılma, yanma, acıma, batma olabiliyor. Yemek borusu ışınlamaları işin içine girince yine yutkunma güçlükleri, yutmada problem, ağrılı yutmalar olabiliyor tedavi sırasında. Yine bağırsakların radyasyona duyarlılığı çok fazla. Radyasyon maruziyetinde hani ilk tepki radyasyon kazalarında da bulantı ve kusmadır. Filmlerde görürüz. Evet, Çocuklar evet. hani Çernobil'i izlerken kusuyorlar. Çünkü bağırsaklar o kadar radyasyona hassas ki hemen mide bulantısı ve kusmayla karşımıza çıkıyor ya da ishalle karşımıza çıkıyor. Biz ama tedavi sırasında eğer hastaları her gün görüyorsak, her gün şikayetlerini değerlendiriyorsak hemen önlemimizi alabiliyoruz ve bu şikayetleri düzgün bir şekilde yönetebiliyoruz. İşte ağız içi bakımları, düzgün beslenme, mukozitle mücadele, yemek borusu tahrişleri, diyare, ishalle yani hızlı bir tedavi, gerekirse sıvı destekleriyle bunları toparlayabiliyoruz. Geç dönemde de radyasyonun en önemli sıkıntısı şudur. Bir bölgeye radyoterapi yapıyorsunuz ve bir ışın dozu veriyorsunuz. Doğru yapmanız lazım. Yani Evet. en küçük volümü belirlemeniz, en doğru alanı belirlemeniz, normal dokuları maksimum korumanız ve planlamaya tekrar bakıp planlamayı hazırlamanız lazım. Burada tabii medikal fizikçilerle birlikte çalışıyoruz ve bir hastanın planını yaparken aslında bir programlama çerçevesinde diyoruz ki hani %10 tükrük salgısında azalma olabilir, işte %5 yemek borusunda tahriş olabilir ve bir tablo halinde hastaya ne ile karşılaşacağını söylüyoruz. Eğer bunları doğru yönetmezsek ve bu normal doku yan etkilerini minimumda tutmazsak radyasyonu verdikten sonra geri alma imkanınız yok. Ben yanlış doz verdim, geri alayım. Hay Allah. Böyle bir şey Değil yok. mi? Onun için Çok önemli. çok doğru yapmamız lazım. Tedavi sırasında da her aşamada kalite kontrolü yapıp tedavi sırasında da hastanın başında olup tedaviyi yönetmek, doğru alana tedavi verip vermediğini biz mesela günlük tomografi eşliğinde kontrol ederek tam doğru alana tedavi verdiğimizi milimetrik olarak bakıp ona göre tedavi veriyoruz. Ve yan etkileri de erken dönemde yönetmek lazım. Ciltlerde reaksiyonlar eski dönemlerde daha çok oluyordu. Kızarıklık, renk değişme, baş boyun hastalarında özellikle kahverengileşme, soyulma, gene meme ışınlamalarında ciddi yanıklarla karşılaşıyorduk. Günümüz teknolojisinde doğru planlamayla bunlarla karşılaşmıyoruz. Ama geç dönemde bağ dokusu reaksiyonları, fibrotik çekintiler, erken dönem reaksiyonların ileri dönemde de etkileri oluyor. Beyin ışınlamalarında bu nekroz dediğimiz ölü hücre kümelerinin kalması,
Hem yan etki hem de aslında kür. Hı hı. Yani her attığımız taşın ileri dönük bize bir geri dönüşümü var. Her yaptığımız doz bağ dokusu reaksiyonuyla, kalıcı hasarla gelebilir. Tabii ki yumurtalıkların, overler ve testisler çok duyarlı organlar oldukları için bunların radyoterapi alanı içinde kalmaları geri dönüşümsüz hasar yapabiliyor. Bazı tümörlerde bunları alan dışına çıkarabiliyoruz ya da farklı uygulamalarla hastayı bilgilendiriyoruz. Çok genç hastalarımız da var ve onları yönetmek hani hem duygusal olarak Evet, o hem çok önemli teknik değil mi olarak hocam? gerçekten zorluyor. Ama eski dönemlerde gördüğümüz gibi mesela geniş alan ışınlamalarında yıllar sonra meme tümörü gördük. Hay Allah, Artık günümüzde onları görmüyoruz. görmüyoruz. Çünkü öyle tedavi alanları kalmadı. Yani bizim 3 boyutlu tedavi alanını görebilmemiz, yoğunluk ayarlı tedavileri planlayabilmemiz ve bu nokta atışlarını yapabilmemiz normal dokulardaki etkinliğimizi çok üst seviyeye çıkardı. Yani sanıyorum yıllar sonraki radyasyon onkologları bizim gördüğümüz bu bağ dokusu reaksiyonlarını ve ciddi yan etkileri Hiç görmeyecekler. görmeyecekler diye umuyorum. Nasıl baş döndürücü bir hızda her şey gelişiyor. Tabii bir de bu hani insan kanser teşhisini aldığı zaman moral olarak da çok bozuluyor ve böyle doktoruyla yakın ilişki kurup hani ne düşünsün, ne yesin, ne içsin, ne yapsın? Burada da hasta yönetmek çok önemli değil mi Sayın Hocam? Evet, yani hastayı bütüncül olarak görmek lazım. Çünkü hayat şöyle bir şey, ben bugün masanın bu tarafında oturuyorum, ertesi gün öbür tarafta da olabilirim. Hani bir kan tahlili yapıyorsunuz, apayrı bir şeyle karşılaşıyorsunuz ve hepimiz bu yoğun çalışma temposunda kontrollerimizi yaptırmakta çok hassas olmayabiliyoruz. Onun için hani empati yapmak çok önemli. Ve bizim kültürümüzde maalesef kanser kendinden çok kanser stigması öne çıkıyor. Evet. Ve mesela diyabet olan bir hasta, ya şeker hastalığı önemli bir hastalık ya da hipertansiyon çok önemli Çok. bir hastalık. Hipertansiyonum oldu diye kimse depresyona girmiyor ama erken evre bir meme tümörüm olduğu için depresyona giren Evet, çok hastam var. evet. Oysa ki bu tedavi edilebilir bir hastalık. Yani bence öncelikle bu stigmayı bir yere bırakmak lazım. Ve çok yakın arkadaşlarımızda da pek çok tümör oldu, kür oldu, tedavi oldular. Bir kere tüm çerçeveyi görmek, hastalığın ne evrede olduğunu bilmek, tedavi yöntemlerine odaklanmak lazım. Ama tabii ki ilk tepki niye ben, nereden geldi, ne gereği vardı, işte bu neyin suçu gibi insanların kendini suçlamaları olabiliyor. Ben hastalarla hani sohbet etmeyi ve onların öykülerini dinlemeyi çok seviyorum. Anlattıkça da rahatlıyorlar ve bu stigmadan kurtulup tabii ki depresyonu yaşayalım. Ama ben öyle diyorum. Ben çok da vaktim olmuyor. Depresyona gireceğim, vaktim yok. Hani diyorum şöyle bir gün falan girsem hemen sonra çıksam olabiliyor mu? Baştan tabii ki hastalıkla bir yüzleşmek ve bunun depresyonunu yaşayıp ondan sonra çözüme odaklanarak çıkmak bence en doğru yaklaşım. Ki o hastalar bizle de çok iyi iletişime giriyorlar. Bu sefer bu çözüm aşamasına gelince sorular değişiyor. Ben buradan nasıl kurtulurum? Hangi yan etkilerim olacak? Mesela bazı hastalar yutma güçlüğü oluyor. Boğazım yanıyor, yiyemiyorum. Tamam, çözümü var. Bunu yapalım. Yiyemiyorum, yiyemeyeceğim. Bunaldım, tıkandım. Bu değil. Yani buradan ben şu şekilde bu ilaçları alacağım, sıvıyı alacağım, bunu yapacağım. İşte buzlu dondurma yiyeceğim, onu yapacağım, bunu. Ben çünkü yaza yaza tek tek veriyorum, tek tek anlatıyorum. Hani buna odaklanmak. Artık ben ne yiyip içmeliyim? Nasıl beslenmeliyim? Yürüyecek miyim? Koşacak mıyım? Nasıl hareket yapacağım? Bana ne faydalı olur? Ya da maneviyatımı nasıl arttırmalıyım? Çünkü bunların hepsi çok önemli. Ve hani bir bütün olarak kanser hastasını değerlendirmek lazım. Radyasyon onkolojisinde biraz biz böyle 5-6 haftalık uzun tedaviler yaptığımız için hastalarla çok fazla iletişimde oluyoruz. Ve her hafta başka bir tabloyla karşılaşıyoruz. İşte
boğaz yangısı başlıyor. Bu sefer beslenme, ılık ve soğuk gıdalara geçiyoruz. Sıvı destekleri yapıyoruz. Buzla dondurarak tedaviler yapıyoruz. Hatta bazı bitkisel tedavileri de kullanabiliriz. Çünkü bunlar tamamlayıcı tıbbın bir parçası. Yeter ki doğru yönetelim. Ana medikal tedaviyi aksatmadan ve bunlarla çakışan yan etki yapmadan bunları da kullanıyoruz. Ve o yan etkileri beraber yönetmek, hastayı doğru beslemek buradaki çıkış kapısı oluyor. Ve artık çözüme odaklanarak gidiyorlar. Bunu yemeliyim, bunu içmeliyim. İşte mesela sigarayı bırakamayan ve bir günde bırakan 50 yıl kullanan hastalarım da var. Aynen. Bu tamamen beyinde olan bir şey. Çünkü o hasta şey diyor, ben bu hastalığı yeneceğim ama bir savaş olarak değil, barışarak yeneceğim. Çünkü hani böyle bir savaş, kavga, hep böyle bir savaş olayı vardır ya. Orada kaybedebilirsin. Ama Aynen. savaşmadan Bu bir girersen savaş hep kazanırsın. değil. Barışarak olaydan çıkmak lazım. Eğer öyle yaparsak o zaman sigarayı bırakabiliyorlar. Çünkü diyorum ki sigara sizi bırakmış. Boş ol demiş sana. Sen de ona boşa. Harikasınız Diyor ki hocam. 50 yıllık arkadaşım ama o seni boşamış. Hocam çok harikasınız. Kesinlikle. O Evet. seni bırakmış, sen de onu bırak. Aynen. Yani bazen sadece sigarayı bırakmak bile ağız ve boğazdaki yaraları çok ciddi düzeltiyor. Çünkü sigara dumanı yaktıkça radyoterapi hiç tadı tuzu kalmıyor. Beslenmeye odaklandıkça, daha doğru beslendikçe, diş bakımlarını yaptırdıkça görüyorlar ki bundan daha rahat ve daha konforlu çıkabiliyorlar. Her adımda başka bir senaryoyla geliyor. Ama önemli olan iyi iletişim ve her zaman çözümün parçası olmak. Çünkü ben hani her kişi için bir umut olduğunu inanıyorum. Ve hiçbir zamanda tedavi başlarken hastaların evreleriyle takılmalarını istemiyorum. Çünkü herkesin tedavisi farklı. Herkesin gidişatı farklı. Bazen çok erken dönemli bir hastalık, çok iyi huylu bir hastalık, biyolojisi çok iyi huylu ama çok kötü gidiyor. Çünkü beyninde onu kötüleştiriyor. Aynen, kötüleştiriyor. Yani mesela egzersiz yapmıyor, sedanter bir hayat, beslenmesine dikkat etmiyor, belli maddeleri bırakmıyor ve pes etmek, yani bu havlu atmak olayı kanser hastalarını çok kötü etkiliyor. Onun için de hani bütüncül olarak bakıp öyle yönetmek bence çözümün en önemli parçası. Hocam harika bakış açıları oluşturdunuz gerçekten. Çok umut verdiniz. Ve gerçekten yaptığınız tedavilerde de bunu görüyoruz. Belki 50 yıl önce ya da 20 yıl önce çözümsüz görünen birçok hastalığın artık iyileştiğini ve burada o kadar güzel mesajlar verdiniz ki bunların altını tekrar tekrar çizelim. Bunu bir stigma olarak kendinize yapıştırmayın. Evet. Negatif düşünmeyin. Bu bir ekip işi. Sigara içiyorsanız bakın bu program vesile olsun. Esra hocamın cümlesi çok güzeldi. Gerçekten beni çok etkiledi. Sigara sizi bırakmış, siz de onu bırakın. Ve iyileşmek için çaba gösterin. Asla pes etmeyin. Ve artık bu kanser bir kronik hastalık. Tıpkı diyabet gibi, hipertansiyon gibi. Hocam çok güzel söyledi. Bunların özellikle altını çiziyorum ki hani böyle bir hastalığı olup da bu yayını izleyen hastalarımız varsa onlara ilham olsun lütfen. Hayatta hiç kimsenin başına ne zaman ne geleceği belli olmaz dedi hocam. Şimdi buradayız ama yarın orada olabiliriz. Bazı şeyler bizi bulmuş olabilir ama bu çok da bir nedeni olan bir şey değil. Ama önemli olan hocamın dediği gibi bununla barış içinde savaşmayı başarmak. Evet. Ve böyle güzel hekimlerle güzel yolculuğumuza hayatımız boyunca devam edebilmek. Çok büyük bir gerçekten mucize diyorum ben bir noktada. Hocam güzel bilgileriniz, güzel bakış açılarınız, hepimizin içine doldurduğunuz o güzel umut tohumları için size çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ediyorum. Siz de çok değerlisiniz. Çok teşekkürler. Canım hocam. Yine YouTube yayınlarımız olacak. O yayınlarımıza tekrar gelebilirseniz eğer çok çok memnun oluruz. Zevkle, onur duyarım. Çok teşekkür ediyorum. Canım hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Bu yayınımızda da radyasyon onkolojisi ne demek? Bu korkulacak bir süreç olmadığını gördük. Tedavinin müthiş güzel bir parçası olduğunu gördük. Yan etkilerinin artık çok azaldığını gördük. Doğru hekimlerle, doğru tedavilerle, bilimin ışığında sevgili güzel ülkemiz
sektörünün güzel insanları hayatımıza devam ediyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Yepyeni videolarla tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.